Bendeniz doçent doktor Ahtar Tayyar. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim aynı zamanda. Tabii ki aslında ana olarak kadın hastalıkları ve gebelik takibi ve doğumla ilgileniyoruz ama tabii son zamanlarda bu alanı birazcık daha genişlettik. Bunun içine onkoloji eklendi, tüp bebek eklendi, genital estetik eklendi. Biz daha çok kadın hastalıkları ve doğum kısmı ve özellikle ben ayrıca tüp bebek, üremeye yardımcı tıbbi tedaviler, infertilite tedavisinde rol alıyorum. Ben daha çok bugün tüp bebek üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle tüp bebek tedavisi uygulayıp birkaç sefer başarısız olan hastalarda yeni uygulayabileceğimiz tedavi yöntemleri neler var? Yeni gelişmeler neler? Nasıl çözümler bulabiliriz? Erkekte veya kadında ne gibi problemler buna sebep olabilir? Onlar üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi tabii tüp bebek zaten biliyorsunuz başarı oranları yaklaşık en iyi merkezlerde bile %50-60'larda olan bir tedavi yöntemi. Bunun aslında erkek ve kadına bağlı olarak birçok faktörü var neden başarısız olduğuyla alakalı. Öncelikle hastalarımız şunu bilmeli. Bizim tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı diyebilmemiz için hastaya en azından 3 kere embriyo transferi denemiş olmamız lazım. Veya başka bir tanımlama ile de en azından 2 tane iyi kalite embriyo transferinden sonra gebelik oluşmaması lazım. Biz bu hastalara tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı hastaları diyoruz ve bu hastalarda daha ileri araştırmalara geçiyoruz. Şimdi tabii elimizde erkek ve kadın faktörü olabilecek sebepler var. Erkeğe bağlı faktörlere baktığımızda özellikle erkeklerdeki genetik bozukluklar ve sperm morfoloji bozuklukları, sperm kalitesizliği veya spermde bulunan DNA hasarları bu tüp bebek başarısızlıklarına yol açabiliyor. Aynı şekilde kadın hastalarımızda da genetik problemler varsa, yumurta kalitesi azsa, yaş faktörü, obezite, sigara kullanımı, bu gibi faktörler tekrarlayan başarısızlıklara sebebiyet verebilir. Öncelikle detaylı bir tabii hikayeyi almak lazım. Hastanın önceki tüp bebek denemelerinde nerede aksaklıklar yaşanmış, hangi aşamada bizi rahatsız eden, başarıyı engelleyecek faktörler var. Onları bir detaylı olarak analiz etmemiz lazım. Ondan sonra bu nedenleri tek tek belirleyip onların üzerine ileri araştırmalara geçmemiz lazım. Örneğin önceki tüp bebek denemelerinde embriyo kalitesi düşük olan hastalar olabilir. Bunun da iki sebebi olur aslında. Bu embriyo biliyorsunuz spermle yumurtanın birleşmesinden meydana geliyor. Ya yumurta kalitesizliği olabilir ya da spermle ilgili bir takım bozukluklar olabilir. Eğer yumurta kalitesizliği varsa bu hastalarda tabii yumurta kalitesini artırmak için son dönemde de oldukça moda olan PRP tedavileri, kök hücre tedavileri uygulanabilir. Aynı zamanda bu hastalara gerekli antioksidan tedavileri, yumurta kalitesini artırıcı çeşitli besin destekleri verilebilir. Şimdi zaten hastamızın tekrarlayan başarısız öyküsü varsa ve biz burada yumurta kalitesizliğinden veya yumurta sayısı azlığından şüpheleniyorsak PRP tedavisi uygulayabiliyoruz bu hastalara. PRP nedir? Aslında hastanın kendisinden aldığımız kanı özel bir yöntemle santrifüj ederek onun içindeki büyüme faktörlerini ortaya çıkarıyoruz ve hastanın yumurtalıklarına enjekte ediyoruz. Bu yöntemle her hastada tabii ki başarı elde etmek mümkün değil ama en azından %30 hastada yapılan çalışmalarda toplanan yumurta sayısında veya yumurta kalitesinde bir miktar artış elde ediyoruz. Şimdi kök hücre konusuna gelecek olursak da kök hücre de aynı şekilde kaliteyi artırmak için yapıyoruz ama biz bu kök hücre şöyle sanılıyor genellikle. Biz işte kök hücreden sperm veya yumurta elde ediyoruz. Öyle bir şey yok. Vücuttan yağ dokusundan veya kemik iliğinden kök hücreler alabiliriz. Bu kök hücrelerin rejeneratif özellikleri çok fazla. Diğer hücrelerin gençleşmesine, kaliteli olmasına yol açıyor. Biz yumurtalıkların içine kök hücre uyguladığımız zaman yeni yumurta veya yeni sperm oluşumundan ziyade onların kalitesini artırmasını bekliyoruz. Yeni yumurta veya sperm üretimi mümkün değil çünkü. O yüzden gençleştirmek adına daha kaliteli yumurta elde etmek, daha kaliteli sperm elde etmek adına bunları uygulayabiliyoruz. Aslında PRP tedavisi veya kök hücre tedavisi hemen uygulanıp eş zamanlı olarak 1 veya 2 ay içinde hastamıza tekrardan tüp bebek tedavisine başlayabiliyoruz. Yani öyle uzun yıllar veya aylar beklemesine gerek kalmıyor. Hemen tedaviye başlayıp hemen tekrardan tüp bebek uygulamalarını yapabiliyoruz. Tabii öncelikle çiftimiz karşımıza geldiğinde biz bunları ilk başta bizim tabii genetik olarak incelememiz lazım. Eğer anne ve baba adayında herhangi bir genetik bozukluk
varsa bu hastalarda genetikli tüp bebek dediğimiz PGT yoluyla, preimplantasyon genetik tanı yoluyla doğru embriyoyu seçip, sağlıklı embriyoyu seçip gebelik olanlarını artırabiliyoruz. O yüzden genetik kalitesi çok önemli. İkincisi yumurta kalitesi, embriyo kalitesi ve sperm kalitesinin değerlendirilmesi. Bunlar için de ayrı testler var. Bu testleri uygularsak problemin nerede olduğunu bulabiliyoruz. Spermde bir hasar varsa, örneğin yeni sperm seçme yöntemleriyle, mikroçip gibi doğru spermi seçip embriyo kalitesini artırabiliyoruz. Aynı şekilde yumurta kalitesinde kök hücre PRP yöntemleriyle artırabildiğimizi söyledim. Böylelikle daha kaliteli embriyo elde edip sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor. Piezo yöntemi de şu, biz normalde biliyorsunuz spermle yumurtayı birleştiriyoruz. Bu birleştirdikten sonra yaklaşık yarım saat içinde döllenmiş olan ooste ufak dozda bir elektrik akımı veriliyor. Böylece onun sitoplazma dediğimiz hücre sıvısı daha aktif hale geliyor. Aktif hale geldiği için de daha sonra döllenme oranları ve daha kaliteli embriyo olma oranları giderek artıyor. Tabii daha kaliteli embriyo elde edince de gebelik oranlarımız çok daha fazla artıyor. Eş zamanlı hastaya birçok iki yöntemde uygulanabilir. Örneğin PRP tedavisiyle yumurta kalitesini artırdıktan sonra aynı şekilde piezo yöntemi de uygulanıp bu döllenme oranlarını ve embriyonun daha kaliteli olma oranlarını artırabiliriz. Son dönemde moda olan, aslında tıp dünyasında da çok anılan bu mikrobiyomlar, mikrobiyata daha doğrusu. Tüp bebek başarısızlığı olan hastaları, tekrarlayan başarısızlığı olan hastaları araştırdıklarında bu genital bölgenin florası, yani bakteriyel florasının da bozuk olduğunu görmüşler. Son dönemde araştırmalar birazcık daha bunun üzerine doğru gidiyor. O yüzden tüp bebek tedavilerini probiyotiklerle destekleyin. Oradaki mikrobiyatayı düzenleyin. Eğer bu mikrobiyatayı düzenlerseniz embriyonun tutunmasını daha çok artırırsınız diyorlar. Yapılan çalışmalar böyle. Biz de bunun için tabii gerekli bölgelerden çeşitli kültürler alarak oradaki mikrobiyatayı tespit edebiliyoruz. Eğer mikrobiyatada bir bozukluk tespit edersek ona yönelik çeşitli flora düzenleyici, probiyotikler, besin takviyeleri vererek o mikrobiyatayı düzenleyip daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ki yani çok önü açık ve gelişmeye çok açık bir alan gerçekten tüp bebek. Çünkü gitgide hücre biyolojisini, üreme fizyolojisini daha iyi öğreniyoruz yeni çalışmalarla. Bunlarla geliştikçe, bunları öğrendikçe sürekli yeni yöntemler geliştiriyor. Bu burada bitmeyecektir. Çok daha ileri yöntemler de çıkacaktır zaman içinde. Buradan bizi izleyen herkese asla başarısızlık yaşadıkları için kendini suçlu hissetmesinler veya çabalamayı bırakmasınlar. Yeni birçok yöntem gelişiyor. Bu yöntemlerle bizim başarı şanslarımız çok daha iyi olmaya başladı. Lütfen umutlarını kırmadan tedavilerine devam etsinler.